Merhabalar, ben Doktor Fuat Beşkardeş, psikiyatri uzmanıyım. Bugün sizlere yaygın anksiyete bozukluğundan bahsetmek istiyorum. Yaygın anksiyete bozukluğu diğer adıyla genelleşmiş, yaygınlaşmış anksiyete bozukluğu olup bu kişilerin yoğun kaygı, aşırı kaygı, orantısız kaygı içinde oldukları ve kendilerini sakinleştiremediklerinden bahsedebiliriz. Halk arasında bu kişilere kuruntulu kişiler, aşırı evhamlı kişiler denmektedir. Bu kişilerde endişe olacağından dahi endişe etme durumu vardır. Ya bu durumdan kaygı duyarsam? Bu her konuda olabilir. Kendi sağlıkları, ailelerinin sağlıkları, iş durumları, ülkenin gidişatı, ekonomik durumlar her konuda endişelenebilirler. Kaygı yaşamımızın aslında doğal bir parçası. Aslında azı karar, çoğu zarar dediğimiz bir durum. Herkes gündelik yaşam içerisinde değişik konularla ilgili kaygı duyabilir. Herkesin hayatında yetişmesi gereken bir işi, projesi, geçmesi gereken bir sınavı, sağlıkla ilgili bir durumu, para, çocuklar, aile, bunlar hepsi tabii kaygı doğurabilir. Hafif kaygıyla baş etmek ve motivasyon iyi bir şeydir aslında, kişiyi güçlendirir. Ama ve lakin bu bir hastalık olursa, yaygın kaygı bozukluğu dediğimiz durumda kişide sürekli aşırı ve duruma uygun olmayan bir endişe durumu vardır. Ve bu endişe durumu kişinin yaşantısını olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu kişiler en temel düşünce yapıları her koşulda en kötü senaryoyu düşünmeleri ve başka bir olasılığın olmadığını düşünmeleridir. İyi bir olasılık burada yoktur ve her şeyi aslında kontrol altında tutmak isterler. Bu kişilerin bir temel özelliği de belirsizliğe tahammülleri olmamalıdır ama hayatın ne kadar belirsiz olduğunu yaşantımızdan da biliriz. Özellikle DSM dediğimiz psikiyatri tanı kriterlerine göre tanı konması için bu durumun en az 6 ay sürmesi gerekmektedir. Yaygın anksiyete bozukluğu kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla sıklıkta görülür. Yaşla birlikte görülme olasılığı artar. Hatta yaşlılarda görülen en sık kaygı bozukluğu yaygın genelleşmiş anksiyete bozukluğudur. Yaşam boyu görülme sıklığını %5 ila 6 oranında söyleyebiliriz. Çevrelerinde bu kişiler yorgun, aşırı dikkatsiz, odaklanamayan, karamsar kişiler olarak bilinirler. Aynı zamanda uyku bozuklukları da çekerler. Sık sık uyanma bozukluğu, uykuya dalamama görülür. Ve de bu kişiler sık sık fiziksel bir hastalıkları olduğuna inanarak diğer branş hekimlerini ziyaret ederler. En sık baş ağrısı, nedensiz yorgunluklar, kas ağrıları, terlemeler, tahammülsüzlükler, sıcak basmaları görülür. Etiyolojide, gelişimde stres kaynakları çok önemlidir. Genelde çocukluk döneminde de başlar bu. Orta yetişkinlikte ilerler, yavaş ve sinsi bir gelişimi vardır. Belirtileri zaman zaman iyileşir, zaman zaman alevlenir, zaman zaman söner. Oluşumunda kalıtsal etkenler kadar beyin kimyası, kişilik özellikleri ve stres yapıcı yaşam özellikleri de önemlidir. Tedavisi nasıldır yaygın anksiyete bozukluğunun? Öncelikle bir psikiyatri uzmanı tarafından ayrıcı tanı açısından değerlendirilmesi çok önemlidir. Başka psikiyatrik ve tıbbi durumlardan ayrılması gerekmektedir. Bazen detaylı incelemeler gerekebilir. Psikoterapi ile birlikte ilaç tedavisinin yeri vardır. Psikoterapi çeşitlerinden özellikle bilişsel davranışçı terapiler burada çok önemlidir. Bilişsel davranışçı terapiler psiko eğitim, ruhsal durumun eğitimi, hastalık eğitimi ve yanlış inanışların üzerinde çalışılması ile işleyen bir tedavi çeşidi. Bunun yanında gevşeme egzersizleri, mindfulness, bilinçli farkındalık tipi tedaviler, destekleyici psikoterapiler, bazen de psikanalitik yönelimli tedaviler önemlidir. İlaç tedavisinde antidepresanlardan ve anksiyoliklerden faydalanılır. Burada hiçbir bağımlılık yapıcı antidepresan kullanılmaz. Tedavinin amacı gerginliğin ve kaygının giderilmesi. İlaç tedavisinde şu önemlidir. İlaçlarımızın etkisi hemen başlamaz. Birkaç hafta içerisinde başlar. Burada sabırlı olmak gerekmektedir. İlaç tedavisinin de hemen iyi hisseder hissetmez kesilmemesi önemlidir. İyileşme hali sağlandıktan, iyi hissetmekten sonra ortalama bir sene daha doktor yani psikiyatr kontrolünde ilaç tedavisinin devamı hastalığın nüksünün önlenmesi açısından önemlidir. En iyi tedavinin psikoterapi ile birlikte ilaç tedavisi olduğunu yinelemek istiyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.